Ben rehberiniz Osiris, Jimmy Miguel yani Saul Goodman karakterine geçmeden önce belirtmem gereken bazı kısımlar var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Durum her zaman böyle olmasa da çoğunlukla ilk doğan çocuklar daha baskın, başarılı, iddialı karaktere sahiptirler. İkinci doğanlar ise bunlara nazaran daha özgürlüğüne düşkün, daha yaratıcı bir mizaca sahip olurlar. Tabii bunun da farklı sebepleri var. İlk doğan genellikle topluma daha uyumlu olması yönünde farklı baskılara maruz kalırken ikincisi bu etkilere daha az maruz kalır. Ve bu durumda büyük kardeş, küçük kardeş üzerinde otorite oluşturmaya başlar. Yani üçüncü ebeveyn olur. Kardeşler arasındaki çatışmalar da çoğunlukla bundan kaynaklı gelişir. Saul Goodman ve abisi arasındaki ilişki de bununla benzerlikler gösteriyor. Mücadele ruhu, sevdiklerine değer vermesi, yaratıcı çözümler bulması onun ile abisi arasındaki temel farklılıklar. Dışarıdan gözlemlediğimiz abisi başarılı bir avukatken Jimmy farklı denemelerde bulunmuş, en sonunda da bir taşra üniversitesinden avukatlık okuyup abisinin yolundan ilerlemeyi denemiş ancak işler pek de istediği gibi şekillenmemiş. Kariyerinde istediği adımları atamamış, dahası abisinin elektriğe alerjisi olması sebebiyle onun bakımından sorumlu olmuş. Hem işte hem de özel hayatında sürekli kaybetmiş bir karakter diyebilmeyi çok isterdim ancak ben Saul Goodman'da Machiavelli kişilik bozukluğuna rastladım. Yani Saul Goodman bir hayata tutunamama hikayesi değil. Sabırsızlığın, açgözlülüğün hemen olsun ve istediğim gibi olsun, sevdiklerim de bundan zarar görebilir hikayesi. Ne Howard Jimmy'nin düşündüğü gibi kibirli birisi, ne abisi Jimmy'den nefret ediyor. Esasında Howard durumu olmayan insanlara burs vererek bir şans yaratmaya çalışan, olayda hiçbir suçu olmamasına rağmen Jimmy'yi işe alamayışının sorumluluğunu üstlenen ve ona tekrar iş teklifi eden gayet normal birisi. Jimmy ise para hırsı için yaşlarını zaaflarını kullanan, onları yalnızlaştıran, babasının dükkanından para çalan, evrakta sahtecilikler yapan ve suçlulara karşı sempati besleyen bir kişiliğe sahip. Abisiyle olan ilişkisine dönersek aslında abisinin şu alıntısı gayet güzel özetliyor. Benim kardeşim kötü birisi değildir. Aslında iyi bir kalbi vardır aması Jimmy kolay veya doğru seçenekler arasında kaldığında her zaman kolay olan yolu seçti. Avukat olarak en alt kademede kalamazdı. Bunun için vakti yoktu. Rakamları kendi istediği gibi değiştirdi. İnsanlara tatlı diliyle duymak istediklerini söyledi. Abisinin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu bilmesine ve farklı insanların, doktorların belirtmesine rağmen bunları göz ardı edip sadece abisinin temel ihtiyaçlarına yardım etti. Ve sonra da çıkarları uğruna abisinin hayatını kaydırdı. Hem de onun kalesinde, mahkeme salonunda ve yine hile yaparak. Ne yazık ki Jimmy Miguel yüksek bir Machiavelli kişilik bozukluğunun işaretlerini taşımaktadır. Sonraki videolarda görüşmek üzere.